11 genç erkek ve bir kız yeni yılı kutlamak için bir otel odasında buluşmuştu. Garip bir toplanma olduğunu düşünebilirsiniz ve birçoğunuz için haklı bir durum. Ama fikrinizi tamamen değiştirecek bir gerçek var. Bu partideki erkeklerin hepsi cinsel azınlık LGBT üyesi. Yani 12 arkadaş sadece eğlenmek ve 2021 yılını kutlamak için bir araya gelmişti. Ve gerçekten de yeni yılı çok neşeli bir şekilde geçirmişlerdi. Ama beklenmedik bir olay yaşandı ve 1 Ocak'ta şirket tek kızı hastaneye götürmek zorunda kaldı ve doktorlar onun öldüğünü ilan etti. 31 Aralık 2020'de Filipinlerin başkenti Manila'daki 4 yıldızlı City Garden Grand Otel'de Jean Paul de Lucerne sabah 11'de Christine de Serra'da, daha sonra ve gün içinde 9 kişi daha aynı kattaki 2207 ve 2209 numaralı odalara giriş yaptı. Otel müdürü Jean Paul Kalili de gece yarısından hemen sonra bu neşeli topluluğa katıldı. Yılbaşı gecesi, eğlence, dans ve bolca alkolle geçti. Rommel Galita sabah 10 civarında uyandı ve Christie'nin küvette uyuduğunu fark etti. Onu bir battaniyeyle örttü ve uyumaya devam etti. Birkaç saat sonra tekrar uyandığında onu baygın ve morarmaya başlamış halde buldu. Christine 3 arkadaşı ve otel personeli tarafından hastaneye götürüldü. Ancak acil servise vardıklarında doktorlar onun öldüğünü söylemişlerdi. Tek kızla birlikte 11 erkek bütün geceyi otel odasında geçirdi ve sabah olduğunda kız ölmüştü. Cinayetle ilgili haber başlıkları ise kamuoyunu şok etmişti. Herkes hikayeyi aynı şekilde hayal etti. Çünkü bir grup genç adam ve bir kızın bütün gece neler yapabileceği açıktı. Ancak o yılbaşı gecesi gerçekte ne olduğu ve Christine de Serra'nın neden öldüğü soruşturma sonucunda çözülecekti. Christine Angelisa de Serra 13 Nisan 1997'de doğdu. Dışa dönük, zeki ve bağımsız bir kız olarak büyüdü. Christine, Monica, Chloe ve JJ adındaki 3 kardeşine sevgi dolu bir ablalık yaptı. Liseden mezun olduktan sonra daha büyük olan ve gelecek vadeden Davao şehrine taşındı. Orada üniversiteye kaydoldu. Christine özenle çalıştı, dans etti, modellik yaptı ve sosyal medyada aktifti. 2017 yılında Filipinler Mindanao Üniversitesi'nden Medya Sanatları ana dalında İletişim Sanatları lisans derecesi alarak onur derecesiyle mezun oldu. Christine'in hayatı renkli ve tatmin edici olmuştu. Başlangıçta polis, Christine'in büyük olasılıkla yılbaşı gecesi birlikte parti yaptığı bir grup erkek tarafından istismar edildiğinden ve öldürüldüğünden şüpheleniyordu. Otopsi sonuçları ve toksikoloji raporu olmadan bile Makati şehri polisi 11 kişi hakkında saldırı ve cinayet suçlamasıyla ön dava açtı. Ardından Filipin Ulusal Polisi davanın kapandığını ilan etti. Suçlamalar ve şüphelilerin kimlik tespiti ile tutuklamalar yapıldı. Partiye katılanlardan 3'ü yetkililere kendiliğinden teslim olduktan sonra gözaltına alındı. Ancak Christine'in ölümüne gerçekte neyin sebep olduğuna dair asıl cevap adli tıp raporundaydı. 3 Ocak 2021 tarihinde Christine'in cesedi üzerinde yapılan inceleme tamamlanmış ve ölümün aort anevrizmasının yırtılmasına bağlı doğal nedenlerden kaynaklandığını tespit eden bir adli tıp raporu hazırlanmıştı. Bununla birlikte kızın sağ kolu, sağ uyluğu, dizleri, ayak bilekleri ve sağ ayağındaki çürüklerin yanı sıra sağ uyluğunda çizgisel bir sıyrıktan da bahsedilmişti. Genital muayene sırasında derin iyileşmiş yırtıklar ve sıyrıklar da rapor edilmişti. Ulusal Polis Departmanı vakayı incelemek üzere özel bir soruşturma ekibi kurulduğunu duyurdu. Ancak Christine'in ailesi genç ve hayat dolu bir kızın doğal yollardan erken ölebileceği gerçeğini kabullenmek istemiyordu. Christine'in ailesi 5 Ocak 2021 tarihinde düzenledikleri basın toplantısında kızlarının anevrizma nedeniyle öldüğünü belirten otopsi raporunu gördüklerini belirtti. Ancak yapılan otopsinin eksik olduğunu belirterek ikinci bir otopsi yapılmasını talep ettiler. Merhumun ailesi Christine'in aort damarının nasıl yırtıldığını anlamaya çalışıyorlardı. Çünkü polis ve Christine ailesinin avukatı anevrizmanın saldırı ya da istismar sonucu meydana geldiğine, yani bunun doğal bir ölüm olmadığına ve faillerin cezalandırılması gerektiğine inanıyordu. Savcılık gece boyunca Christine ile birlikte olan 11 erkeğin tamamının kimliğini tespit etti. Bazıları onun iş arkadaşlarıydı. Diğer genç erkeklerse Christine'in ilk kez tanıştığı arkadaşlarının arkadaşlarıydı. Ve bu partiyi organize eden kişinin Christine olduğu da ortaya çıkmıştı. Otel odasını birkaç gün önceden kendisi ayırtmış ve bu partiyi arkadaşlarıyla birlikte koordine etmişti. Annesi Sharon,
kızının erkeklerle olan arkadaşlarının farkındaydı ve buna hiçbir zaman karşı çıkmadı. Kristin çocukluğundan beri erkeklerle sosyalleşmeyi ve arkadaşlık kurmayı daha kolay bulmuştu. Bu yüzden ailelerinde bu normal kabul ediliyordu. Ayrıca o ve arkadaşları genellikle tatil için evlerine gitmezlerdi. Bu nedenle her yıl birbirleriyle buluşmak onlar için bir gelenek haline gelmişti. Kristin gece yarısından hemen sonra ailesini arayarak Makati Otel'de devam eden partiden ailesine haberdar etti ve ailesine mutlu bir yeni yıl diledi. Video görüşmesi sırasında aile, Kristin'in arkadaşlarını ve çevredeki şenlik ortamını da görebilmişti. Bununla birlikte istismar iddiası ile ilgili yeni spekülasyonlar ortaya çıktı. Bu nedenle davada olayın ana kanıtı otel lobisindeki videonun kareleri haline geldi ve bu çalışma polisin olanların resmini neredeyse dakika dakika yeniden oluşturmasına yardımcı oldu. Partinin 2209 numaralı odada yapılacağı unutulmamalı. Bu oda Kristin tarafından tutulmuştu. Asıl olaylar öğleden sonra geç saatlerde ortaya çıkmaya başlıyordu. Saat 11:21'de Kristin 2200 numaralı odadan ayrılır ve 2207 numaralı odaya gider. Saat 11:38'de ise odalarına geri döner. Saat 2:50'de Kristin yeni tanıştığı Valentin'in elini tutarak 2207 numaralı odaya gidiyor. Onlar diğer odadayken bir otel çalışanı 2209 numaralı odaya fazladan bir yatak getirdi. Saat 2:52'de Valentin Kristin'e odasına kadar eşlik etti. Valentin'in kapısı önünde görülene göre kız oldukça sarhoştu. Valentin ise çok rahattı ve elinde bir alkol şişesi görülmüştü. Arkadaşlar kapı önünde beklerken Kristin aniden Valentin'i öper. Ancak adam hızla geri çekilir. Ardından da çift içeri girer. Saat 3:15'te Kristin aceleyle odasından çıkıp yan odaya gider ve 6 dakika sonra adamlardan biri oradan ayrılır. Muhtemelen arkadaşlarını aramak için 2209 numaralı odaya gider. Saat 3:22'de Kristin koridorun sağ tarafındaki yan odada başka bir adamla sohbet ederken ve yanlarından 2 adam daha geçerken görüntülenmişti. Kristin üzgün görünüyor, aniden arkadaşlarından birine sarılıyor ve sonra hep birlikte kameraların görüş alanından kayboluyorlardı. Saat 4:13'te John de la Serne, Kristin'i ilk odaya geri taşırken görülüyor. Saat 4:22'de kamera Kristin'i tekrar 2207 numaralı odanın kapısında yakalıyor. Fakat onu oraya tekrar neyin getirdiği belli değil. Neredeyse ayakları yerden kesiliyor ve tam yere düşecekken John de la Serne'ye benzeyen bir adam onu belinden tutup 2209 numaralı odaya taşıyor. Saat 5:05'te kamera Kristin'i Luis de Lima'ya benzeyen bir adamdan gülerek kaçarken yakalıyor. Daha sonra ise 2207 numaralı odanın önünde duruyorlar. Kristin normal görünüyor ve onunla birlikte 2209 numaralı odaya giriyor. Saat 6:23'te Kristin kameraya canlı olarak son kez çıkıyor. Valentin onu son kez 2207 numaralı odadan kollarında taşıyor. Kızın bilinci açık, olaylı bir gece olduğu çok açık. Ancak en önemli gerçek hala perde arkasında duruyor. Öğlen 12 sularında Kristin küvette baygın halde bulunduğunda arkadaşları onu yere taşımış ve defalarca kalp masajı girişiminde bulunmuşlardı. Başarısız denemelerden sonra ise resepsiyondan yardım istemişlerdi. Birkaç dakika sonra otel müdürü ve güvenlik şefi odaya geldi. Kristin'i otelin 1. katına indirmek için bir tekerlekli sandalye kullandılar. Rommel Gallido, Kristin'e hastaneye kadar eşlik etti. Doktorlar ne yazık ki sadece kızın öldüğünü belirttiler. Rommel, Kristin'in annesini aradı ve kötü haberi verdi. Müfettişlerin alkolün etkisini arttırmak için yasa dışı maddelerin kullanıldığına dair şüpheleri vardı. Gözaltına alınanlardan bazıları sorgulandıklarında parti sırasında yasa dışı madde kullanılmadığını, sadece viski ve tekila içildiğini iddia etmişlerdi. Gözaltına alınanlardan birinin ifadesinde Kristin'in içkilerin içeriği hakkında şüpheleri olduğunu ve birisinin bilinmeyen bir madde katmış olabileceğini öne sürmesi nedeniyle başlangıçta yasa dışı uyuşturucuların soruşturmanın merkezinde yer aldığını belirtmek gerekir. Konuklardan kendi yiyecek ve içeceklerini getirmelerinin istenildiği ortaya çıktı. Bu nedenle Kristin'in içkisinin zehirli olduğu ve sonunda ölümüne yol açan anevrizmayı tetiklemiş olabileceği yönünde spekülasyonlar vardı. Ancak otopsi raporu ölümünden önceki gece alınan hiçbir alkol veya yasa dışı uyuşturucunun bu tür bir aort genişlemesine veya kusuruna neden olamayacağını belirtti. Odada ya da şüphelinin kişisel eşyalarında herhangi bir yasa dışı madde ya da izine rastlanmadığı için madde bilgisi daha sonra doğrulanamamıştı.
İki odanın yanı sıra komşu oda 2009'da yapılan ve potansiyel kanıt arayan olay yeri inceleme, Christie'nin şiddet kullanılarak öldürüldüğüne dair ya da en azından dolaylı olarak bunu kanıtlayacak ipuçları aradı. Fakat bu arama istenen sonuçları vermedi. Sorgulama sırasında Mark Rosales ve John de la Serne cinsel yönelimlerini açıkça itiraf etmiş ve Christie'nin en iyi arkadaşları olduğunu ve ona asla zarar veremeyeceklerini belirtmişlerdi. John ayrıca Christie'ni 2207 numaralı odadan geri getirmek zorunda kaldıklarını çünkü sabahın erken saatlerinde kusmaya başladığını söyledi. Rommel Galito, Christie'ni sabah 10 sularında odalarının küvetinde bulduğunu ve uyuduğunu düşünerek üzerini battaniye ile örttüğünü söyledi. Ancak öğlen saatlerinde tekrar uyandığını ve onu uyandırmak için geri döndüğünde kızın morardığını ve nefes almadığını fark etmiş ve yardım için arkadaşlarının yanına koşmuş. Otel Makati Tıp Merkezi'ne götürülmesini tavsiye etmiş ve burada aort anevrizmasının yırtılması nedeniyle öldüğü bildirilmişti. Hastane ölümü Makati şehir polisine bildirmişti. Bu arada komşu otel odasındaki diğer adamlar o sırada oradan ayrılmıştı. Filipin Ulusal Polisi 4 Ocak'ta Christie'nin olayı ile ilgili olarak medyaya ayrı bir açıklama göndererek bazı eksik detaylara ve konuyla ilgili çelişkili raporlara rağmen davanın neredeyse çözüldüğünü söyledi. Polis şefi Debold Sinas halihazırda 3 şüphelinin bulunduğunu ve bunların yakalandığını söyledi. Diğer şüpheliler de aranmaktaydı. Ancak 6 Ocak gibi erken bir tarihte Makati savcılığı delil yetersizliği nedeniyle gözaltındaki 3 kişinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılar sunulan kanıtların Christie'nin istismara uğradığını kanıtlamak için yetersiz olduğunda ısrar etti. Ayrıca Christine tacize uğramış olsa bile polisin ölümüne neden olan durumu henüz kanıtlayamadığını söylediler. Dahası parti farklı cinsel yönelimlere sahip erkeklerin bir araya geldiği, hepsinin birbirleriyle flört ettiği bir yerdi ve Christine fazladan bir kadındı. Rommel Galizo'nun yanı sıra partide bulunanların çoğunun Christie'nin iş arkadaşları olması, Christie'nin bu adamları ve yönelimlerini iyi tanıdığını göstermektedir. 13 Ocak 2021'de Makati Şehir Savcılığı bir ön soruşturma başlattı ve 23 yaşındaki gencin aort anevrizmasının yırtılması sonucu öldüğünü doğrulayan resmi bir otopsiye dayandı. Savcılık ayrıca polisten kurbanın DNA analizi, toksikoloji raporu ve histopatik çalışma sonuçlarını yayınlamasını istedi. Ancak Christie'nin annesi Sharon DeSera, kızının istismara uğramadığı yönündeki raporu eleştirdi. Bir haber programına katılarak kızının bir grup erkek tarafından istismar edildiğini iddia etti. Eğer Christie'nin cesedini görürseniz, eğer bir anneyseniz, muhtemelen Christie'nin onlar yüzünden çektiği acıyı hissedeceksiniz. Ama kızım artık konuşamaz çünkü öldü. Anne Sharon otopside kaydedilmeyen, kızının vücudundaki yırtık ve morlukları raporun yanlış olduğuna dair kanıt olarak gösterdi. Christie'nin ailesi daha sonra yetkililerin Christie'nin doğal bir ölümle öldüğüne dair ilk bulgularına itiraz etmek için başka bir otopsi istediklerini söyledi. Buna dayanak olarak da ilk raporda belgelenmeyen yaralanma ve morluklar gösterildi. Aile sözcüsü Brick Rice, kurbanın bacak ve kollarındaki yaraların yanı sıra kalıntılarının Christie'nin istismara uğradığına dair yeterli kanıt sağlayacağını söyledi. Brick Rice ayrıca genç kadının ölmeden önce uyuşturulduğuna ve istismara uğradığına inandıklarını söyledi. Christine zaten sarhoştu ve yılbaşı kutlaması sırasında içkisine bir şey katılmış gibi göründüğünden şikayet etti. Resmi otopsi, Christie'nin öldüğü gece istismara uğramadığını ortaya koydu. Christie'nin ölümünün asıl nedeni aort damarından kaynaklanıyor. Raporda aort yırtılmasına bağlı kan kaybının birkaç saat içinde kızın ölümüne yol açtığı belirtildi. İlk etapta suçlanan 11 kişinin tamamı o zamandan beri gözaltından serbest bırakıldı. Makati savcılığı durumu düzeltmeye çalışmış ve kamuoyuna duyurulduğu sırada sunulan kanıtların Christine DeSera'nın istismara uğradığını kanıtlamak için yeterli olmadığını ve o sırada uygun kanıt elde etmenin imkansız olduğunu söylemişti. Buna ek olarak diğer iki şüpheli polisin kendilerini yılbaşı partisinde yasa dışı uyuşturucu bulunduğuna dair yalan ifade vermeye zorladığını söyledi. Hikayenin bir başka katılımcısı ise Christine ile ölümünün arifesinde güvenlik kameralarına yakalanan öpüşmesini anlattı. Adama göre öpüşmeye başlatan Christine'in kendisiydi. Ancak adam kadını iterek uzaklaştırmaya çalışmıştı. Christine DeSera'nın ölümü, Filipin Ulusal Polisi'nin bulgularıyla çelişen şüpheli durumların bir sonucu olarak medyanın geniş ilgisini çekti.
Gerçeği hiçbir şekilde kabullenemeyen ve kızlarının doğal ölümüne inanmayan ailesinden yeni gelişmeler geldikçe Kristin davası internette çok fazla yer almaya devam etti. Kızın annesi Sharon, kızı için adalet arayışında Başkan Rodrigo Duterte'den yardım istedi. "Ben sıradan bir insanım. Sizin de bir kızınız var. Açıkça konuşmak istiyorum. Çünkü kimsenin Kristin'im gibi bir zulüm ve barbarlığın kurbanı olmasını istemiyorum." Kristin da Serra, ölümünden bir haftadan fazla bir süre sonra memleketinde toprağa verildi. Kristin'in arkadaşları ve iş arkadaşlarının sosyal paylaşım sitelerinde taziye mesajları, paylaşımlar ve vedalar dalga dalga yayıldı. Ancak Kristin'in ailesi hala kızın bu insanlar tarafından öldürüldüğüne ve bu hikayede gizli bir şeyler olduğuna inanıyor. Şahsen Kristin'in vücudundaki morluklar ve yaralarla ilgili soruyu anlamıyorum ve cevap bulamadım. Neden üstü kapatıldı? Görünüşe göre Kristin'in vücudunda yaralar ve morluklar olmasına rağmen ölüm nedeni bunlar değil. Kalp hastalığına bağlı aort yırtılmasıydı. Bu yüzden vücudundaki yaralara odaklanmadılar. Bana göre bu davada pek çok tuhaflık ve tutarsızlık var ama kararı siz verin. Kristin'in ailesine telafisi mümkün olmayan bu kaybı kabullenmelerini diliyorum. Çünkü genç erkekler suçlu olsunlar ya da olmasınlar her yılbaşı gecesi aynı üzücü hikayeyi hatırlayacak ve hayatlarının geri kalanında sürekli bir olayla yüzleşecekler. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.